Kapak melek kanatları olmasa sapsarı saçları altın rengi zırhının üzerinde kaybolup gidecekti. Altın adım attığı her ortamda etrafa saçtığı ışıltının rengiydi. Ama bunun tek sebebi kusursuz saçları ya da tek başına bir dünyaya bedel olabilecek sanat eseri, güç zırhı değil. Işık ruhunun derinlerinden, kalbinin saflığından geliyor, etrafı aydınlatıyor, etrafındakilerin yüreklerini ısıtıyor. Evet, saçı, gözleri, boyu posu, saçları, zırhı, silahları hepsi kusursuzdu. Ama büyüsünün asıl kaynağı kusursuz olan kalbiydi. Bugün size o kusursuz kalbin sahibi, soylu ruhuyla sadece dostlarının değil, bir gün düşman olacak kardeşlerinin de sevgi ve saygısını kazanan ve Horus Heresy boyunca kah kendisinin, kah düşmanlarının kanlarını oluk oluk döken Sanguinius'u anlatacağım. Space Marine'lere melek rumuzunun verilmesine sebep olan, fedakarlıkların izi ölümünden 10 bin yıl sonra dahi silinmeyen Primarch. Ona Ulu Melek de derler. 18 Primarch içinde belki de en soylu olan oydu. En güçlü Primarch'lardan biri olduğu ise yadsınamazdı. Gerek görünüşüyle, gerek eşsiz karizması, tevazusu ve imparatora ölümüne bağlılığıyla her biri birer yarı tanrı olan Primarch'ların arasından dahi sıyrılıyordu. Bazılarının adları eskisi kadar hatırlanmasa da Sanguinius, ölümünden 10 bin yıl sonra bile hala dillere destan bir Primarch olarak akıllarda ve yüreklerde yer tutmaya devam ediyor. İmparator Büyük Seferi için kendi geninden Primarch'ları yarattığında onları Terra'daki kundaklarından çalıp galaksinin dört bir yanına saçan Warp güçleri Sanguinius'u radyasyona boğulmuş Baal Secundus adlı aya bıraktı. Ölümcül dünyalarına inen bu meleksi bebeği People of the Pure Blood yani temiz kanın insanları ya da adıyla kan insanları evlat edindiler. Ama bu Sanguinius gezegene iner inmez olmadı. Sanguinius'un Baal Secundus'taki ilk günleri diğer kardeşlerinin birçoğu gibi yalnız başına geçti. Ama o çaresiz bir bebek değil, imparatorun ta kendisinin kanını taşıyan bir yarı tanrı, bir Primarch'tı. Birkaç hafta içerisinde yürüyebilen bir çocuk boyuna geldi. Kan insanları tarafından bulunmadan önce ise Baal Secundus'un en ölümcül avcılarından biri olan 3 metrelik Baal alev akrebini tek başına öldürmeyi başardı. Neredeyse kurşun geçirmeyecek kalınlıkta bir zırh, en güçlü çeliği bile delebilen ve avına gözle görülmeyecek hızla sapladığı zehirli iğnesinden, avının içeriden dışarıya doğru canlı canlı yanmasını sağlayan bir zehir zerk eden ve Space Marine'in bile öldürmekte zorlanacağı bu korkunç avcıyı Sanguinius daha çocuk boyunda ve hiçbir resmi eğitim almadan öldürmüştü. Baal'ın kan insanları tarafından bulunup evlat edinildiğinde artık Sanguinius bir ergen boyutlarına gelmişti ve sırtında daha önce hiçbir canlıda görülmemiş olan beyaz tüyden meleksi kanatlar vardı. Bu kanatların doğumunda ona imparator tarafından mı bahşedildiği yoksa Baal Secundus'un boğucu radyoaktif atmosferine korumasız bir çocuk olarak maruz kaldığı için mi oluştuğu bilinmiyordu. Kan insanlarının Sanguinius ile karşılaştıklarında tek gördükleri meleksi kanatları dışında üzerinde hiçbir şey olmayan ve elinde bir alev akrebinin koparılmış kuyruğunu silah gibi taşıyan ergen bir çocuk vardı. Böylece onu aralarına aldılar ve kendi yol yordamlarını göstererek yetiştirmeye başladılar. Zaten bir yarı tanrının kudretine sahip olan Sanguinius ise kan insanlarının kültürünü hızlıca öğrendi ve daha önce hiç kimsenin gösteremediği bir sürat ve başarıyla onların liderliğine yükseldi. Daha sonra karşılaşacağı kardeşi Konrad Curze gibi geleceği görmesini sağlayan basit psikik güçleri sayesinde Sanguinius, Baal'ın kan insanlarını gezegenin sayısız mutant türlerine karşı zaferden zafere taşıdı. Genelde sadık, neşeli ve dostane bir tavrı olan Sanguinius, halkını ya da sevdiklerini tehdit eden bir şey ortaya çıktığında ise mutlak ve durdurulamaz bir gazaba sahip, savaş alanının içinden fırtına gibi geçen bir savaş tanrısına dönüşüveriyordu. Halkını kendilerinden sayıca kat be kat üstün mutant gruplarına karşı tam bir zafere taşıyan Sanguinius, böylece kan insanlarının liderliğini üstlenmekle kalmadı. Halkı tarafından tanrı olarak tapınılan bir efsaneye dönüştü. Nihayetinde kayıp oğullarının seferine dahil etmek için galaksiyi fethe çıkan imparator Baal Secundus'a ulaştı. Ölümlülerle etkileşime girerken çoğunlukla yaptığı gibi kendini gizleyecek bir tebdili kıyafete bürünmüştü ve Sanguinius'un halkına cesaret ve fedakarlığa dair dersler verdiği tutkulu bir konuşmasını dinlemeye gitti. Sanguinius, kelimelerin adeta şekillerine bürünerek halkını büyülüyordu. Ona sadece inanmıyorlar, aynı zamanda tapıyorlardı. İmparator Sanguinius'un bu adanmış karizmasından çok etkilendi. Elbette geleceği görebilen Sanguinius, imparatorun geleceğinden haberdardı ve imparator ile yüzleşerek yeni kavuştuğu öz babasının Baal'ın saf ve temiz halkını
huzur içinde bırakmak üzere yemin etmesini istedi. Bunun da ötesine geçti. Kendisini büyük sefere çağıran imparatorun gözlerinin içine bakarak reddederse ne olacağını sordu. Ki Sanguinius bunu yapabilen tek Primarch'tı. Ancak İmparator Sanguinius'un kendisini reddetmeyeceğini biliyordu. Şayet o da kendisi gibi galaksiye dağılan insanoğlunu karşı karşıya olduğu sayısız dehşetten kurtarmayı arzuluyordu. Kendinden güçsüz olanları kurtarmak, bağlayan insanlarını kurtarırken gösterdiği gibi içine işlemiş bir güdüydü adeta. İmparatordan halkını rahat bırakacağına dair yemin alan Sanguinius, böylece halkın en iyi savaşçılarını daha sonra birer Blood Angel olmak üzere lejyonuna katarak yanına aldı ve Baal Secundus'u ardında bırakarak imparatorun büyük seferine katıldı. Bununla beraber Sanguinius kendi evlatları olan lejyonuna hemen katılmadı. Bunun yerine 3 yıl boyunca Horus'un yanında Luna Wolves lejyonu ile birlikte çarpışmalara girerek gerek imparatorluğun yol ve yordamlarını öğrenmek, gerekse savaş metotlarını özümsemek için bol bol vakit geçirdi. Bu süre zarfında Horus ile Sanguinius'un arasında diğer hiçbir Primarch'ın sahip olmadığı bir kardeşlik bağı oluştu. Sanguinius aynı zamanda Horus'un en yakın komutanlarından oluşan Mournival Konseyi'nin üyeleriyle, özellikle Ezekiel Abaddon ve Tarek Torgadon ile yakınlıklar kurdu. Sonunda Tegar Pentaros'un etkisiz hale getirilişinde Sanguinius evlatlarına kavuştu. Vahşi doğaları bilinen ve sayısız kez yok olmanın eşiğinden dönen 9. Lejyon, Korkak Lejyon olarak nam salmıştı ve genelde diğer lejyonların seferlerine destek güç olarak kullanılıyorlardı ki bu da diğer lejyonlar onlarla işbirliği yapmayı isteksiz olmasından dolayı gergin ve zor bir sefer oluyordu. Sanguinius'un gelişi ise lejyonun tarihini kökünden değiştiren bir olay oldu. Aldığı ilk içtimada emri altındaki her bir askerin ismini ezberleyen Sanguinius, normalde bir komutanın yapacağı üzere askerlerinin ona yemin etmesini istemek yerine kendisi askerlerinin her birinin huzurunda onlara bir yemin etti. Evlatlarına liderlik etmeye layık olmak için elinden geleni yapacağına söz veren Sanguinius, bundan sonra zafer ya da yok oluş, karşılarına çıkan her ne olursa olsun onlarla omuz omuza savaşacağına yemin etti. Artık 9. Lejyon'un dağınık ve parçalanmış bir ordu olmadığını ilan eden Sanguinius, Tegar Pentaros seferini Luna Wolves'un yardımı olmaksızın kendi başlarına yürüteceklerini haykırırken, Primarch'larının tevazu ve karizmasından büyülenen savaşçıların tamamı oracıkta kendilerini Sanguinius'un emrine amade ilan ettiler. Sanguinius'un savaşta ilk öldürdüğü düşman ise vahşi bir Carnodon canavarıydı ve bu canavarın kürkü daha sonra Sanguinius'a merasim pelerini olarak dikilerek bir hediye olarak sunuldu. İlk başta dost canlısı olarak görülse de dövüş kabiliyeti Lionel Johnson ve Horus ile boy ölçüşecek derecede iyiydi. En sıkı kardeşliği Horus ile kurmuş olsa da Sanguinius pek çok diğer Primarch tarafından da saygı gören bir liderdi. Robot Guilliman dahi Sanguinius'u daima güvenebileceği Primarch'lardan oluşan gözü pek azınlık içerisine dahil ediyordu. Bununla birlikte Sanguinius'un beraber en çok vakit geçirdiği ve omuz omuza savaştığı Horus ile arasındaki kardeşlik rakipsizdi ve imparatorun ta kendisinin ardından Horus üzerinde en çok nüfuza sahip olan kişi Sanguinius'tu. Interrex savaşları ve Murder seferleri sırasında Horus sık sık Sanguinius ile fikir alışverişinde bulundu ve kendisi yerine aslen Sanguinius'un War Master olması gerektiğini defalarca tekrarladı. Luna Wolves adını İmparator Horus'u onurlandırmak için Sons of Horus olarak değiştirmeyi teklif ettiğinde ise Horus bu teklifi ilk başta kabul etmeyecekti ancak Sanguinius'un ısrarı sonrasında kabul etti. Horus Sanguinius'a öyle gıpta ediyordu ki Lavin'deki suikast girişimi sonrası ölüm döşeğindeyken kendinden sonra Sanguinius'un War Master yapılmasını vasiyet etti. Horus'un düşüşünü anlatan False Gods romanında Horus şüphe ve yetersizlik duygularıyla boğuşurken Sanguinius'a olan hayranlığını mesela şu sözlerle dile getirmiştir. Sanguinius, o olmalıydı. Bizi zafere taşıyacak kudret ve vizyon da onda. Zafer kazanıldıktan sonra idareye yürütecek bilgelik de onda. Mesafeli ve özgüvenli duruşuna rağmen imparatorun ruhunu kanında tek taşıyanımız o. Her birimiz içimizde babamızın bir parçasını taşıyoruz. Kimimiz onun savaşı olan açlığını, kimimiz psişik becerilerini, kimimiz de muzaffer olma kararlılığını. Sanguinius ise bunların hepsini benliğinde taşıyor. Liderlik onun olmalıydı. Yüzünü kaosa dönmeden önce Horus da Sanguinius'a imparatora olanından daha fazla sadakat göstermiştir. Luna Wolves ve Blood Angels ortak bir sefer yürütürken ortaya çıkan Red Thirst, yani kızıl susamışlık adı verilen ve her bir Blood Angels marininin kan içmeye ihtiyaç duymasına neden olan genetik kusuru görmüştür Horus. Ve bunu bir sır olarak tutmuş ve ne imparatora ne de bir diğer Primarch kardeşine aktarmıştır. Sevgi ve sadakat bu kadar kuvvetli olunca husumet de bir bu kadar güçlü oluyor elbette. Yüzünü kaosa döndüğünde isyanın ilk safhalarında Cygnus Prime'da Blood Angels'a karşı kurulacak pusunun planlarını yaparken Horus, Sanguinius'un mutlaka öldürülmesi gerektiği konusunda Erebus'un planlarına karşı çıkarak ısrarcı olmuştur.
Horus bu ısrarın arkasındaki sebebin Sanguinius'un asla imparatora ihanet etmeyeceği ve kaosu dönmeyeceği olduğunu bilmesi gerçeği olarak iddia etse de planlamaya katılan iblis Kairis, Horus'a meydan okuyarak bu ısrardaki asıl sebebin Horus'un Sanguinius'un oluşturacağı rekabetten korkup korkmadığından olduğunu sormuştur. Ona göre Sanguinius, kaosu zafere götürmek için belki de Horus'tan daha güçlü bir adaydır. Horus'un Sanguinius için hazırladığı tuzak Cygnus Prime adlı gezegende kurulmuştur. Yıllar önce White Scars tarafından yok edilen Nephilim adlı düşman uzaylı ırkın bu gezegeni çöreklenip insan nüfusunu sömürmeye başladığına dair yalanlar söyleyen Horus, Blood Angels'ı bu gezegeni sözüm ona kurtarmakla görevlendirir. Aynı zamanda Nephilim elinde Blood Angels'ın genetik kusurunu tedavi edebilecek potansiyelde bir teknolojik cihaz olduğuna dair de yalan söyleyen Horus, Sanguinius'u böylece gezegene sefer düzenlemek üzere iyice motive eder. Gezegene tüm gücüyle inen Blood Angels ise yüzeyde Nephilim yerine etraflarını dört bir yandan saran kana susamış Korn iblisleri karşılar ve Blood Angels Cygnus Prime'da etrafları sarılı bir şekilde mahsur kalır. Buradaki kanlı çatışmalar günler sürer. Ama çatışmaların en yoğun olduğu anların birinde Korn'un iblisi Kabanda Sanguinius ile dövüşünde iki bacağını da kırarak Sanguinius'u ağır yaralar. Dahası Sanguinius'u yozlaştırıp yoldan çıkarmak üzere tasarlanarak gezegene getirilmiş Ragefire adlı yapıt Sanguinius'un komaya bilinci kapalı hale getirir. Primarch'ların ağır yaralanması Blood Angels'ın tamamında kızıl susamışlığın vuku bulmasına neden olur. Bütün lejyon kana susamış bir halde dost olsun düşman olsun önüne çıkanı öldürmeye başlar. Ama neyse ki lejyonun şifacıları Sanguinius'un yaralarını iyileştirip onu uyandırmayı başarırlar ve böylece lejyonun kana susamışlığı aniden kesiliverir. Kendine gelen melek Sanguinius, Cygnus Prime'in göklerinde Kabanda ile ikinci bir kez düelloya girer ve bu sefer iblisi Warp'a def etmeyi başarır. Ardından Blood Angels'ın kalanı ile birlikte Kaos'un gezegendeki kalesi Cathedral of the Mark yani işaretin katedraline baskın düzenleyen Sanguinius, burada Kabanda gibi ikinci bir iblis olan Iris the Perverse ve Ragefire cihazının ta kendisiyle karşı karşıya kalır. Ragefire öylesine korkunç, öylesine sapkın bir psikik alettir ki yegane amacı Murder seferinde ağır yaralanan ve aylarca üzerinde Death Guard'ın meşhur şifacısı Fabius Bile tarafından sayısız deney ve işkence uygulanan bir Blood Angel olan Yüzbaşı Tagas'ın ızdırabı üzerinden kızıl susamışlığı kanalize eder ve Sanguinius'u yozlaştırıp onun müridi yapmaya çalışır. Sanguinius, Kairis ve Ragefire ile karşı karşıya gelince Kairis ona bir anlaşma sunar. Eğer cihazın içine girerse Sanguinius hem oğlu Tagas'ı kurtaracaktır hem de Blood Angels'ın genetik kusurunu bertaraf edip onları iyileştirecektir. Yıllardır kızıl susamışlığın utancını üzerinde taşıyan, kendi gözünde masum, tertemiz olan evlatlarını bu yükten kurtarmak için her şeye yapmaya razı olan Sanguinius tam Ragefire'ın içerisine adım atmak üzeredir ki şifacı Meros kendini feda ederek tekinsiz aletin içerisine atlar ve Kızıl Melek adlı iblise dönüşür. Gördüğü hainlikler ve kıyım karşısında Sanguinius'un tek yapabileceği ise Iris'i oracıkta öldürüp Horus'un bu ihaneti karşısında intikam yemini etmektir. Sanguinius'un acısı ağırdır. Hem lejyonu çok ağır kayıplar vermiş, hem kandırılmış ve en değer verdiği komutanlarının gözünün önünde öldürülmesine ya da daha kötüsü kaosa kurban edilmesine şahit olmuştur. Ve öfkeden kendinden geçmiş ama görev bilincini de unutmamış bir halde lejyon ve filosundan geriye kalanları toplayarak Terra'ya doğru yola çıkar. Gelin görün ki Terra'ya ulaşmak, Lorgar ve Erebus'un yarattığı pekişik bir fırtına olan Ruinstone tarafından imkansız hale gelir. Amacı imparatorluğa sadık kuvvetleri birbirinden koparıp izole etmek olan bu yapay warp fırtınası öylesine şiddetlidir ki gezegenler arası iletişim ve warp ulaşımı imkansız hale gelir. Bu nedenle Sanguinius'un filosu güç bela Makrage'ye ulaşır ama daha fazla ilerleyemez. Burada Terra ile iletişimin tamamen kesildiğini ve robot Guilliman'ın imparatorluğun kriz zamanında devamı olarak planladığı ve 500 gezegenden oluşan ikinci bir imparatorluk Imperium Secundus'un kurulduğu ortaya çıkar ve Guilliman'ın ısrarıyla istemeyerek de olsa Sanguinius Imperium Secundus'un İmparator Regis'i yani İmparator Naibi olarak seçilir. Guilliman ve Lionel Johnson Imperium Secundus'un nasıl yönetileceğine dair çelişirken Sanguinius uzlaştırıcı doğasıyla ikisinin arasında arabuluculuk yapmak ister. Ama Horus'un ellerinde öleceğine dair imgeler görmeye başlar ve huzursuzlanır. Imperium Secundus'un kontrolü için verilen Sofa Savaşı'nda Blood Angels ve Night Lords karşı karşıya geldiğinde Konrad Curze Sanguinius ile yüzleşerek meleğin Horus'un elinde ölümünü kendisinin de gördüğünü söyler ve buna rağmen imparatorun peşinden neden hala gittiğini sorar. Daha ona Horus'tan daha iyi bir War Master olup olmayacağını düşünüp düşünmediğinde sorar ki Sanguinius'un buna yanıtı dümdüz hayır olur. Yaşadıklarına, biriktirdiği öfkeye ve delirmiş öz kardeşinin kendisine attığı bu ithamlara rağmen Sanguinius tevazusunu koruyabilmiştir. İzleyen çatışma ve kovalamacılarda Lionel Johnson, Guilliman ve Sanguinius Curze'ü yakalar ve sorgularlar.
Geleceği görebildiğini bildikleri Curzon kendi ölümünün imparator tarafından gönderilen bir suikastçı elinden olacağını söylemesiyle 3 sadık Primark imparatorun yaşadığına dair bir umut görürler ve Terra'ya dönüp imparatorluğu kurtarmak için yeniden plan yapmaya başlarlar. Ancak Terra'ya dönüşleri isyanın tohumlarının atıldığı, imparatorun gözde oğlunun yozlaştığı yerden geçmeyedir. Yani Davin'den. Ruinstorm'un içinden geçmek üzere tehlikeli bir yolculuğa çıkan Lionel Johnson, Gilliman ve Sanguinius, filolarıyla birlikte birbirinden tehlikeli ve korkunç warp atlayışları gerçekleştirirken Sanguinius izleyen 1000 yıllarda Lejyon'u ve oğullarının peşini bırakmayacak kara öfkenin belirtilerini göstermeye başlar. Çünkü hem Terra'ya geçmek için her gün verdikleri mücadeleler onu yormaktadır, hem de artık Horus'un elinde öleceğine dair gördüğü imgelerin gerçek olduğunu ve hayatının bu şekilde sona ereceğini artık anlamıştır. Birkaç kez krizin eşiğinden dönen Sanguinius neredeyse kendi lejyonerlerine bile saldırma noktasına gelir ama bütün gücüyle kara öfkeye direnerek gördüğü imgeleri çözümler ve Davin'e gitmeleri gerektiğinde bu şekilde ortaya çıkarır. Davin'e ulaşmakta zorluklarla olur. Ama gezegenin etrafını kaplayan, trilyonlarca canlının kemiklerinden oluşmuş ve adına Necrosphere denen bariyer de Primarkları ve lejyonları durduramaz. Kendi içlerindeki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak gezegenin yüzeyine inen Primarklar, Horus'un tedavi kisvesi altında yozlaştırıldığı sürüngen tekkesine, Horus'un kendisinin can çekişerek yattığı sunağa kadar gelirler. Ama gezegende tek bir canlı yoktur. Primark sunağa ulaştığında ise gezegen birden hayata bürünür ve göz alabildiğine uzanan warp fırtınaları gezegenin dört bir yanını sararken sunakta bir geçit açılır ve Sanguinius'u içine çeker. Geçidin ötesine geçen Sanguinius kendisini Terra'da, İmparatorluk Sarayı kompleksinin güzeller güzeli bahçelerinde bulur. Uzun zamandır ilk kez kendi ölümü dışında bir şey görüyordur. Lorgar, Sanguinius tarafından öldürülmüş halde yerde yatarken diğer hain Primarklar zincirle bulunmuş ve boyun eğmiş şekilde Sanguinius ve İmparatorun önünde diz çöküyorlardır. Sanguinius'u başarısından ötürü tebrik eden imparator onu imparator naibi ilan eder ve beraber imparatorluk ve galaksinin tamamını yozlaşmışlıktan arındırıp Sanguinius'un yöneteceği yepyeni bir imparatorluk çağının kapılarını açmayı teklif eder. Bir şeyler terstir ama. Bunca zamandır sadece ve sadece kendi ölümünü gören Sanguinius neden bununla taban tabana zıt ve parlak bir gelecek görmüştür birden? Hem de bütün bu kıyametin başladığı lanetlenmiş Davin'de. Üstüne üstlük imparator da hiç Sanguinius'un tanıdığı gibi tavırlar sergilemiyordu. Durumdan şüphelenen Sanguinius kılıcının tek bir hamlesiyle imparatoru yere serer ve bunca zamandır kendini kandıran iblis Madael'i ortaya çıkararak kendisini etkisine almaya çalışan büyüyü bozar. Madael ile teke tek düelloya girişen Sanguinius, etrafta açılan geçitlerden gezegene dökülen iblisler tarafından sarılır ve ana geçidin öte tarafında kalan Gilliman ve Lionel Johnson da iblis güruhunun altında Sanguinius'a ulaşamazlar. Binlerce iblis tarafından kıstırılan Sanguinius'a Madael haykırır. Hizmet edecek ya da ölecektir. Madael'e göre Horus kusurlu bir araçtır. Ve Sanguinius, Horus'u öldürüp Kaos'un War Master'ı unvanını kendisi alırsa evlatlarını da kızıl açlık ve kara öfkeden kurtarabilecektir. Ancak Sanguinius yine boyun eğmez. Kendisini esir tutan sayısız iblisten kurtulur. Hem mızrağı Spear of Telesto hem de kılıcı Blade and Carmine'ı Madael'in göğsüne saplar. Birleşik Kaos'un elçisi Madael bu kadar kolay ölmez tabi. İkili portalın kah içinde kah dışında el ele diş dişe bir boğuşmaya girişir ancak ikisi de birbirinden ayrılamaz. Portalın öte tarafında ise sayıları akıl almayan bir iblis güruhuyla mücadele eden Gilliman ve Lionel Johnson kardeşlerine ulaşamazlar. Ve tam ümitlerini yitirmişken Sanguinius'un ulağı portala girip onun yerini almayı teklif eder. Sanguinius bunu kabul etmek istemez. Ama gördüğü imgelerde oğlunun kaderinin bu olduğunu ve Horus ile yüzleşmek için savaşmaya devam etmesi gerektiğini anladığından istemeyerek yerini ulağına verir ve 3 Primark muhafız bölükleriyle beraber tapınak yıkılırken kaçarlar ki gezegende paramparça olmaya başlar. Yörüngeye ulaştıklarında bir zamanlar lanetli Devon ayının olduğu yerde artık Ruinstorm içerisinde geçilebilir boyutta bir yarık vardır. Yarık Terra'ya ulaşıyordur. Ancak bunu öngören Horus yarığın öte tarafında donanmasının bir kısmıyla Primarkları bekleyen bir abluka hazırlamıştır. Gilliman ve Lionel Johnson abluka filosunun dikkatini kendi üstlerine çekmeyi, böylece Sanguinius'un Terra'ya ulaşmasını kolaylaştırmayı teklif ederler ve nihayetinde melek insanlığın yuvasına asi kardeşiyle yüzleşmek üzere tekrar ayak basar. Terra'nın savunması artık imparatorluğun en kudretli liderlerinin elindedir. Rogul Dorn, Dagatai Khan, Leman Russ, Sanguinius ve imparatorun sırdaşı ve sağ kolu Melkador the Sigillite. Terra için verilen savaş sadece dünyanın yüzeyinde verilmedi. Solar War olarak adlandırılan ve Terra kuşatmasıyla son bulan savaşlar dizisinde Horus ve isyancılar Güneş sistemine girişlerinden itibaren Rogul Dorn'un hazırladığı çeşitli tuzaklar ve şaşırtma operasyonları,
Düşmana geciktirmeye yönelik baskın ve kanat saldırıyla karşı karşıya kalmışlardır. Ancak Dark Angels ve Ultramarines gibi kuvvetli lejyonların Horus'un stratejik hamleleri sonucu geciktirilmelerini ve imparatorluğa sadık orduların bir mucize üretmedikçe kaybetmekten kaçınamayacakları bir yola doğru ilerlemektedirler. Mucizelere inanmayan ve her olasılığı gören, her alternatifi düşünen Rogel Dorn da stratejisini Horus ve isyancıları mümkün olduğunca geciktirerek Ultramarines'in geriden gelerek isyancıların etrafını sarması üzerine kurmuştur. Bu yüzden Horus Güneş sistemine girdiğinde doğrudan Terra'ya saldıramadı ve önemli gezegenleriyle ulaşım rotaları için aylarca süren ve iki taraf için de ağır bedel getiren savaşlar verildi. Beta Garman 2 bu savaşlardan bir tanesiydi ve Horus'un Terra'ya ulaşan yolu açmak için kilit gördüğü bir sistemdi. Çatışma başlayalı çok olmuştu. Sanguinius ve beraberindeki orduları Beta Garman 2'ye ulaşmak için Warp seyahati kullanmak zorunda kaldılar ve Warp'taki hala devam eden düzensizliklerden ötürü cepheye bir ay geç yetişebildiler. Buna rağmen Sanguinius koordinasyondan yoksun savunmacıları hizaya getirdi ve bölgenin kaybedilmesini engelledi. Hatta kendi muhafızıyla beraber Axis Mundi adlı İmperator sınıfı Kaos Titanını bordalayarak içeriden yok etti ve savunmacılara büyük bir moral aşıladı. Gelin görün ki Beta Garman'da Horus'un aslında bir taktik oyunuydu ve asıl hedefi Beta Garman 2 değil 3'tü. Güç bela nefes alan savunmacıların üzerine yörüngedeki uzay istasyonlarını yok eden ve moloz yağdıran Horus, Beta Garman 2 savaşçılarına ağır kayıplar verdirdi ve sonunda Terra'ya giden yolu açtı. Galaksinin kaderinin insanoğlunun beşiğinde belirleneceği artık kesinleşmiştir. Terra kuşatması boyunca Sanguinius savunmacılar için önemli bir moral kaynağı olmuş ve imparatorluk medyası tarafından propaganda amaçlı olarak bol bol kullanılmıştır. Moral için öyle önemli bir hale gelmiştir ki Sanguinius, Rogel Dorn onun uçmasına ve imparatorluk sarayını çevreleyen kale kompleksinden ayrılmasına yasak getirmiştir. Ki Sanguinius bu yasağı birkaç kere delmiştir. Bunlardan bir tanesi kardeşi Jagatai Khan'ın bir Death Guard pususundan kurtarılması içindi. Bir diğeri de kale duvarlarında hazır bekleyen Imperial Guard'ın yanına inerek onlara moral vermek içindir. Bu çatışmaların birinde ise Sanguinius tek başına Legio Vulpa'ya ait bir Warlord tipi Titan'ın kafasına tek başına bir mermi gibi girip saldırarak Titan'ı devre dışı bırakmıştır. Bu hareketi o kadar etkileyici ve düşmanda o kadar dehşet uyandırmıştır ki yok edilen Titan'ın eskortları olan daha küçük Reaver tipi Titanlar Sanguinius'tan kaçmayı tercih etmiştir. Savaşın son safhaları imparatorluğa bağlı savunmacıların en karanlık saatleri ama bir yandan da Sanguinius'un kahramanlık ve fedakarlıkların arşa çıkarak katlandığı çatışmalar olmuştur. Saraya çıkan Eternity Gate adlı devasa kapının savunmasına geldiğinde kendisini bekleyen savunmacılara Sanguinius şöyle der: "Görevlerinizi ziyadesiyle yaptınız ve isterseniz cepheyi terk edip son günlerinizi sevdiklerinizle geçirebilir ya da kaçmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu sözleri duyan hiçbir asker mevkisini terk etmez." Memnun bir ifadeyle Sanguinius bunu kabul eder ve havalanır. Hedefinde kuşatmanın başında Horus'un teslimat koşullarını sunmak üzere sarayın önüne gelen Warlord tipi Titan Daughter of Torment vardır. Bu Titan Sanguinius için ekstra önem taşıyordur. Çünkü Horus'un teslimat koşullarını iletirken Titan'ın ellerinden bir tanesinde Sanguinius'un en kıymetli komutanlarından olan Idamas'ın işkence edilmiş hali vardır. Sanguinius havalandıktan sonra bu Titan'ı da tek başına yok eder. Eternity kapısının her noktasına uçarak gördüğü her yerde savunmacılara yardım eden ve onlarca hain öldüren Sanguinius bu sefer de Cygnus'ta daha önce bir kez yendiği İblis Kabanda'nın saldırısına uğrar. Kabanda'ya karşı düellosunda yine yaralar alan Sanguinius İblis'in belini kırar ve onu uçtuğu gökten alaşağı eder. Yüzeydeki sayısız iblis önlerine düşmüş bu büyük iblisin kanını, etini, ruhunu, her şeyini tüketmeye girişir ki onun gücünü alabilsinler. Böylece Kabanda Warp'a bu sefer def edilmez. Tamamen benliği yok olur. Yorgun haliyle Sanguinius'un karşısına bu sefer kardeşi Angron çıkar. Ama Angron artık bir iblis prens konumuna erişmiştir ve onun da kanatları vardır. O nedenle aşağıda savaş sürerken Angron ve Sanguinius göklerde kapışırlar. Sanguinius bütün ustalığına rağmen artık yorulmaya başlamıştır ve aldığı ufak yaralar onu güçsüz hale getirmek üzeredir. Ve daha öncesinden de zaten çok kudretli ve vahşi bir savaşçı olan Angron edindiği kaos güçleriyle artık daha da kuvvetli, daha da tehlikeli bir hale gelmiştir. Angron Sanguinius'u kara kılıcıyla ağır yaralar. Ancak mücadeleden vazgeçmeyen Sanguinius ister canavli deyin ister pes etmezlik Angron'un kafasındaki Butcher's Nails implantını kavrayıp kopararak kardeşinin kafatasını patlatır ve onu Warp'a def eder. Bunca fedakarlık ve direnişe rağmen Guilliman ve Ultramarines henüz Güneş sistemine yetişememiştir ve sarayın önündeki savaş artık kaybediliyordur. Son savaşçıları da içeriye alıp Eternity kapısını mühürlemek üzereyken İmparator aldığı yaralardan hala kan kaybeden Sanguinius'u yanına çağırır. Horus'un bayrak gemisindeki kalkan indirilmiştir ve savaşı bitirmek, yılanın başını keserek
düşmanı alt etmek için eşi görülmemiş bir şarttır. Gemiyi bordalamak üzere bir ekip kurulur. Ancak Sanguinius ağır yaralıdır ve korktuğu üzere imparator ona bu saldırıya katılmamasını söyler. Onun yerine Sanguinius sarayda kalarak savunmayı idare etmelidir. Bütün itirazlarına rağmen imparator Sanguinius'u yanında götürmemekte kararlıdır. Ta ki Sanguinius ona Horus'un elinde öleceğine dair kehaneti anlatıp amacının ölümüyle yüzleşip bu kehaneti haksız çıkarmak olduğunu söyleyene kadar. Bu çıkış on binlerce yıldır benzer şekilde kaderle mücadele eden imparatorun yüreğine dokunur ve istemeyerek de olsa ak kanatlı ve altın saçlı oğlunun galaksinin kaderini belirleyecek saldırıya katılmasına izin verir. Saldırı gücü Vengeful Spirit'e ulaştığında bildiğiniz gibi Horus'un tuzağı sonunda hepsi geminin dört bir yanına dağıtılırlar. Ferus Manus'un birdenbire ortaya çıkan hayaletini izleyerek Horus'a ilk ulaşan, onlarca Sons of Horus Marine ve iblisle savaşa savaşa bu yolu açan Sanguinius ve muhafızları olur. Ama Horus tabii ki bunu da planlamıştır. Sanguinius ile baş başa kalıp onu ikna ederek Kaos'un tarafına çekmeye çalışır Horus ki ikili babalarıyla beraber yüzleşebilsinler. Sanguinius ise bir anlığına bile tereddüt etmeden Horus'a daha önce görülmemiş bir ustalık ve öfkeyle saldırır. Horus ise henüz bütün warp güçlerini kullanmaya başlamamıştır. Sadece yakın dövüş becerileri ve silahlarını kullanarak yaralı kardeşine karşılık verir. Amacı onu yormak ve iradesini kırıp kendi tarafına bir kez daha çekmeye çalışmaktır. Ama Sanguinius bir an bile zayıflık göstermeden saldırılarına devam eder ve hatta Horus'u birkaç kez yaralar. İmparatorun Horus'a öldürücü darbeyi indirmesini sağlayan yarayı Sanguinius'un hatta bu şekilde açtığı söylenir. Aldığı yaralardan öfkelenen ve imparatorun kendilerine yaklaşmakta olduğunu hisseden Horus'un ise artık tahammülü kalmamıştır ve warp güçlerini kullanarak Sanguinius'u havada uçarken yakalar, defalarca yere vurur ve devasa gürzüyle kemiklerini paramparça ederken yıldırım pençesinde defalarca Sanguinius'un bedenine saplar ve onu öldürür. Sanguinius, imparatorluğun altın meleği, kendi gördüğü kehaneti yenememiştir ve bir zamanlar en yakın gördüğü hain kardeşinin ayaklarında can verir. Cansız bedeni gölgelerde bekleyen iblisler tarafından Horus'un tahtının üzerinde çarmıha gerilir. Bu ölüm o anda her Blood Angel'ın ruhunu yaralar. Çünkü tüm lejyonların içinde gen babalarıyla bağı bu kadar kuvvetli olan başka bir lejyon yoktur. Bu ruh yarası izleyen binlerce yıl boyunca lejyonun peşini bırakmayan Black Rage adlı, kimi ne zaman vuracağı belli olmayan bir deliliğin başlamasına neden olur ve karanlık bir gölge misali lejyonun peşini asla bırakmaz. Tanrı tamamlayan bir unsur olur. İster en yakın kardeşine yaptığı korkunçlukların imparatorun Horus'un artık geri dönüşü olmadığını ikna etmesi olsun, ister Horus'un zırhında açtığı yarık, Sanguinius'un Horus'un abisiyle imparatorluğun kurtuluşunda oynadığı rol yadsınamazdır. Güneş sistemindeki savaş ve Terra kuşatmasında gerek kendi gerek düşmanın kanını dökmediği alan yoktur. Rogel Dorn ile birlikte kuşatmanın kırılmasına en çok emek veren Primarch Sanguinius'tur ve elbette ki tüm Primarch'lar birer yarı tanrı olsalar da neredeyse hiçbirinin Sanguinius kadar destansı ve eşi benzeri görülmemiş savaş alanı kahramanlıkları yoktur. Konrad Curze dışında geleceği görebilen bir tek Sanguinius vardı ve bu kabiliyeti onu ölümünün gösterse bile onun üzerine gitti. O nedenle Sanguinius yani büyük meleğin tüm imparatorlukta yeri diğer kardeşlerinden ayrıdır ve kahramanca ölümünden 10.000 yıl sonra bile asla unutulmaması gereken destanlar olarak dilden dile dolaşır. Evet arkadaşlar, Sanguinius ile anlatacaklarımın sonuna geldim. Gerek yorumlarda gelen istekleriniz, gerek kullandığınız oylardan tıpkı imparatorluğun sadık birer vatandaşı gibi sizlerin de Sanguinius'a olan sevginiz yadsınamaz seviyeye geldi. Ve bu seviyeye layık bir içerik çıkarmak için elimden geleni yaptım. Elbette atladığım ufak noktalar var ama Sanguinius'un nasıl bir kahraman olduğunu anlatmak ve imparatorluğun tarihine olan etkisini göstermek için önem arz eden hemen hemen her hatırasına değinmeye çalıştım. Peki Sanguinius hakkında sizlerin en çok hayranlık duyduğunuz şey hangisi? Yorumlarda mutlaka belirtin ve videoyu beğenerek beğeneceğini düşündüğünüz diğer arkadaşlarınızla da lütfen paylaşmayı unutmayın. İmparator koru.